Londra vlogumuzun ilk gününde Buckingham Sarayı, James Park, Westminster Manastırı ve Sarayı, ünlü Saat Kulesi Big Ben ve London Eye dönme dolabını gezmiştik. Bu videomuzu izlemediyseniz önce bu videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. İkinci günde ise Doğa Tarihi Müzesi, Victoria Albert Müzesi, British Museum, Soho bölgesi ve Oxford Caddesi ile Covent Garden'ı gezip geceyi Phantom of the Opera müzikali ile sonlandıracağız. İlk durağımız Doğa Tarihi Müzesi. Londra'da müzelere giriş ücretsiz ama gelmeden önce online bilet almanız çok önemli. Yoksa bu kuyruğa girerek saatlerce sırada bekleyebilirsiniz. Üstelik online bilet aldığınızda tam saatinde orada olmanız gerekmiyor. Bu nedenle daha erken ya da geç giderseniz stres yapmayın. Müzeye girdiğinizde fotoğraflardan aşina olduğunuz dinozor fosilleri sizi karşılıyor. Özellikle çocuklu aileler için bu müze mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ni gezdik. İçerisinde 80 milyon ürün olduğu söyleniyor. Böceklerden
balıklara, dinozor fosillerinden memelilere, aklınıza gelebilecek her şey, özellikle bilimle ilgili bölümleri de çok hoşumuza gitti. Depremle ilgili bir alan yapmışlar. Volkanlar, dünyanın oluşumuyla ilgili aklınıza gelebilecek her şey var. Ama dinozorlar kısmı gerçekten etkileyiciydi. Londra'ya gelirseniz mutlaka uğramanız gereken müzelerden bir tanesi. Ancak dediğim gibi öncesinde bilet alırsanız dışarıdaki kuyruğu beklemezsiniz. Doğa Tarihi Müzesi'nden çıktık. Hemen Doğa Tarihi Müzesi'nin yan tarafında Victoria Albert Müzesi varmış. Giriş ücretsiz, rezervasyonumuz yok. Şimdi oraya girmeyi deneyeceğiz. Hemen şu sağ taraftaki bina. Doğa Tarihi Müzesi'nin yanı. Sanatseverlerin mutlaka uğraması gereken bir müze olduğu yazılıydı. İçeride portreler, heykeller vesaire birçok eser varmış. Fatih Sultan Mehmet'in de 61. salonda bir portresi olduğu söyleniyor. Bu da sanırım Doğa Tarihi Müzesi'nin diğer girişi. Burada da ayrıca bir kuyruk var. Dediğim gibi bu tarz müzeler ücretsiz ama öncesinde internetten online rezervasyon yapmanız gerekiyor ve rezervasyon saatinde de müzenin önünde olmanız gerekiyor. Her kültüre ait bir galeri yapmışlar. Japonya, Çin gibi galeriler var. Ve o kültüre ait de eşyalar, giyim tarzları, işte kılıçlar vesaireler gibi o kültürü anlatan objeler yer alıyor her galeride. Şu an sanıyorum Roma tarafındayız. Güzel eserler var ama tabii ki Mert'in pek ilgisini çekmedi. Biraz sıkıcı geldi ona. Girişte bizi bekliyor. Biz dolaşmaya devam ediyoruz. Soho bölgesinde bir etkinlik alanında görsel bir şov izledikten sonra oradaki insanlarla birlikte Tetris oynayıp dinlenip Oxford Caddesi'ne geçiyoruz. Oxford Caddesi'nde birçok markanın mağazası bulunuyordu. Alışveriş için tam kendini kaybetmelik bir durum. Ama gezecek çok yerimiz olduğu için alışverişi son güne bırakıyoruz. Londra'ya gelmeden önce online bilet aldığımız British Museum'a sıra beklemeden giriş yapıyoruz.
British Museum, bir insanlık tarihi, sanat ve kültür müzesidir. 8 milyon eserden oluşan koleksiyonu, dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarından biridir. Müze, başlangıcından günümüze kadar insan kültürünün öyküsünü kayıt altına almaktadır. Müze, armağan, satın alma ya da çalma kaçırma yoluyla antik çağ ile ilgili paha biçilmez yapıtlar elde etmiştir. Knidos aslanı 1858'de İngiliz bir arkeolog tarafından Datça'nın yakınındaki uçurumlarda yürürken bulundu. Keşfedilmesinden kısa bir süre sonra heykel British Museum'a Londra'ya götürüldü. Datça resmi olarak aslanı geri istese de bu isteği olumlu bir karşılık bulamadı. Müzenin bizim için en ilgi çekici alanı girişte hemen sağ tarafta bulunan Mısır uygarlıkları bölümüydü. Mısır dünyasına ait heykeller, mumyalar ve tarihi kalıntılar gerçekten insanı hayran bırakacak cinste. İlk girişte sizi Rosetta taşı karşılıyor. Napolyon'un Mısır seferindeki askerleri 1799'da Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılacak olan Ebükar Kara Savaşı'na hazırlanıyorlardı. İskenderiye'nin 65 kilometre doğusundaki bir liman kenti olan Raşid, diğer adıyla Rosetta kasabasında bir kale için temeller kazan Fransız askerleri tarafından bulunan taş, Mısır hiyerogliflerine tercüme edilmesini sağlayarak Antik Mısır'ın keşfedilmesine ışık tutmuştur. Taşın üzerinde yer alan ferman, Mısır halk dili, Antik Yunan ve hiyeroglif diliyle 3 farklı yazı biçimiyle yazılmış. Bu sebeple bilim insanlarının Mısır hiyerogliflerini tercüme etmelerini sağlamıştır. Görmüş olduğunuz yapı da Osmanlı Sultanı'nın izniyle Güneydoğu'dan getirildiği belirtilen bir yapı. Ne karşılığında verildiği bilinmiyor ne yazık ki. Müzeleri bitirip havayı kararttıktan sonra Covent Garden bölgesine geçiyoruz. Yine
Yine aylar öncesinden bilet aldığımız operadaki Hayalet müzikaline gidiyoruz. Tüm oyuncuların harika bir performans sergilediği, playback yapmadığı gerçek bir orkestra ile sergiledikleri oyunu ağzımız açık izliyoruz. Ülkemizde playback yapılan müzikalleri anımsayarak sahne şovu nedir öğrendiğimiz için çok mutluyuz. Londra'da çok yoğun bir ikinci günün ardından üçüncü güne geçiyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen.